Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sonbahar tığ projeleri için hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz ya da satış yaparak para kazanabileceğiniz tığ işi amigurumi balkabağı anahtarlık yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Balkabağı anahtarlıklarda istediğiniz renk kombinelerini uyarlayabilir ve bal kabaklarını istediğiniz büyüklüklerde örebilirsiniz arkadaşlar. Bal kabağının yapılışında 5 katlı %50 koton, %50 akrilik, orta kalınlıkta ipler kullanacağız. Tığ numarası olarak ise 2,5 mm ile anahtarlıkları öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden anahtarlıkların yapılışına başlayalım. Anahtarlığın yapılışına ilk düğümü attıktan sonra çok sıkı olmayan 20 zincir yaparak başlayalım. ...20 zinciri yaptım ve yapmış olduğumuz bu zincirin uzunluğu yaklaşık 8 santimetre. Bu zincir bal kabağının yüksekliğini göstermektedir arkadaşlar. Daha yüksek bal kabağı yapmak isterseniz çift sayı kadar zincir sayısını artırabilir. Daha küçük bal kabağı yapmak isterseniz yine çift sayı kadar zincir sayısını azaltabilirsiniz. Ve 3. zincirden başlayarak sıra sonuna kadar yan yana toplam 18 tane yarım trabzan yapalım. ...18 yarım trabzanı yaptıktan sonra 2 zincir yapalım ve deseni çevirelim. İlk ilmeğin içerisinden başlayarak sıra sonuna kadar yan yana toplam 18 tane yarım trabzan yapalım. Son zincirin tepesine 18. yarım trabzanı yaparken ikinci renge geçiş yapalım. 2 zincir, deseni çevirelim. İkinci sıradan sonra her sırada desen kendisini tekrar edecek. İlk ilmeğin tepesinden başlayarak sıra sonuna kadar her sırada toplam 18 tane yarım trabzan yapacağız. İki zincir, deseni çevirelim. İlk ilmeğin tepesinden başlayarak sıra sonuna kadar toplam 18 tane yarım trabzan yapalım. ...18. yarım trabzanı yaparken birinci renge geçiş yapalım ve son 3 ilmeği ilk renk ile kapatalım. 2 zincir, tekrar deseni çevirelim ve 18 tane yarım trabzan yapalım. Bu şekilde 2 sırada bir renk değişimi yapalım ve toplam 20 sıra olana kadar örmeye devam edelim. Başlangıç zincirinden sonra toplam 20 sıra ördüm. 5 kez krem rengi kullandım. 5 kez de diğer rengi kullandım arkadaşlar. Burada dikkat edeceğiniz en önemli nokta başlangıçta yapmış olduğunuz zincir sayısı kadar sıra sayısı yapmanız gerekiyor. Eğer 18 zincir ile başladıysanız burayı da 18 sıra yapmanız gerekiyor. Ya da 24 zincir yaptıysanız yüksekliği de 24 sıra yapmalısınız. Başlangıçta kullanmış olduğunuz renk ile değil, ikinci renk ile son sırayı tamamlamanız gerekiyor. Yapmış olduğumuz bu dikdörtgen parçanın genişliği
6 santimetre. Uzunluğu ise yaklaşık 13 santimetre. Kaldığımız yerden devam edelim ve 20. sıranın sonuna geldiğimiz zaman yaptığımız bu parçayı ikiye katlayalım. Karşılıklı ilmekleri kullanarak kayma dikişi ile burayı birleştirelim. Kayma dikişlerini yaparken ön taraftaki değil, arka taraftaki ilmekleri kullanalım. Son kayma dikişini yaptıktan sonra bir zincir yaparak bir miktar ip bırakalım ve ipi kestikten sonra bu ilmeğin içerisinden geçirelim. Zikzaklar yaparak burada büzme işlemini gerçekleştirelim. Desenin iç kısmını dışarıya doğru çıkartalım ve bu noktayı elyaf dolgusu ile dolduralım. Şimdi üst noktada tekrar zikzaklar yaparak büzme işlemini tekrar gerçekleştirelim arkadaşlar. Şimdi boğma işlemlerini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Her kahverenginin başlangıç ve bitiş noktaları üzerinden boğma işlemini gerçekleştireceğiz. Bakın çizgi şeklindeki desenler var. Her çizgi şeklindeki desenin orta noktasından tamamen balkabağı görüntüsünü verelim. Evet, balkabağı da bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi balkabağının üstündeki sap ve anahtarlık klipsini takma çalışmasını yapacağız arkadaşlar. Yeşil renk ile devam edelim. Anahtarlık klipsini takacak kadar ip bıraktıktan sonra sihirli halka yapalım.
Bir zincir, halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapalım. Sihirli halkanın ipini sıkıştıralım ve ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir, aynı boşluktan başlayarak altta yapmış olduğumuz tüm sık iğnelerin tepesine yan yana sık iğne yaparak toplam 6 tane sık iğne elde edelim. İlk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, aynı boşluktan başlayarak yan yana toplam 6 tane sık iğne yapalım. Ve bu şekilde toplam sihirli halkadan sonra 4 sıra 6 tane sık iğneden oluşacak şekilde örmeye devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, aynı ilmeğin tepesine 2 sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine 2 sık iğne. Ve altta yapmış olduğumuz 6 adet sık iğnenin her birinin tepesine 2 adet sık iğne yaparak toplam 12 tane sık iğne elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk sık iğnenin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, aynı ilmeğin tepesine 2 sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine 1 sık iğne. Sonraki ilmeğin tepesine 2 sık iğne. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar çift tek yaparak toplam 18 tane sık iğne elde edelim. On 18. sık iğneyi yaptıktan sonra ilk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra bunu balkabağın üzerine dikecek kadar ip bırakalım ve ipi keselim. Şimdi sihirli halkayı yaparken bırakmış olduğumuz ip ile sihirli halkanın tepesine anahtarlık klipsini monte edelim. Anahtarlık klipsini monte ettikten sonra bunu bal kabağının üst noktasına silikon ile yapıştırabilir ya da buradaki sık iğne boşluklarından dikebilirsiniz. Anahtarlığın sapını da bu şekilde diktik ve böylelikle tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar.
Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.